Evet, yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün yine tek başımayım. Yukarılara tırmandım. Çok güzel bir sonbahar havası var. Hava çok dingin. Beni de böyle arabadan iner inmez hava bir dinginleştirdi. Böyle sessiz, sakin. Kuşların cıvıltısı var sadece. Yakın zamanda hatta dün diyebilirim. Dün ve dünden önceki gün bir yağmur yağdı ormanlara ve şehre. Bakalım bugün mantar falan bulabilecek miyim? Biraz onun ümidi var içimde. Çünkü daha önce de yağmıştı ve 2 gün öncesi de güneş vardı. Yani bu zaman çıkmayıp ne zaman çıkacak? Büyük ihtimal bundan sonra daha rahat çıkar. Bu dünyanın yağmurdan sonra. Şimdi şöyle bir açık bir arazideyim. Şurayı belirledim. Çadırı kurmak için. Büyük çadırı getirmedim zaten tek başımayım diye. Küçük 2 kişilik bir çadırım var. Onda daha rahat ediyorum. Büyüğü tek kişi konaklamak için biraz ağır ve her yere taşıyamıyorsunuz. Şimdi 2 kişilik çadır hemen sırtımda. Bu arada şöyle havanın arkası açık ama güneşin olduğu yer bulutlu. O yüzden çok böyle nötr bir hava görünüyor. Ama şöyle baktığınız zaman şu karşı ormanlara güneş vuruyor ve masmavi. Benim umudum da şu bulut tabakasının dağılması. Burası güzel geldi gözüme kurulmak için. Şurası hatta biraz daha açıklık. Burada da domuzlar ve ayılar çalışmış, bayağı havalandırmışlar toprağı. Yani buraya kurulduğum zaman çadırın ağzı böyle bakacak. Aşağıya arabayı çektim. Arabadan biraz uzaktayım. Burayı riske etmedim. Çamurlu çünkü bazı noktalar. Buraya bir önce kurulup sonra yemek için bir ya ateş yakacağım ya ocak yakacağım. Çok yağmur yağdı, bilmiyorum kuru odun bulabilir miyim. Onun şansını deneyeceğim. Aynı zamanda kuru odun ararken mantar da bakacağım. Genel olarak her şey yoluna gitmese de doğada olmak gerçekten insana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Bu huzur verme çok klasik bir kelime ama sanırım en net ve herkesin anlaşabileceği ortak kelime huzur. Yani şu an hiçbir şey yapmasam bile, çadırı kurmasam, yemek yemesem bile burada saatlerce oturup şu karşı dağları izleyebilirim. Çünkü güneş böyle değişiyor sürekli. Hep farklı noktalarını aydınlatıyor. Ve oraların içinde geyikler, ayılar, vaşaklar, kurtlar var. Onları da biliyorum. Belki çevremde de varlar. Onu da biliyorum. Ben de buradayım. Buradan ormanın içine dalarız birlikte. Mantar bakarız. Odun bakarız. Öyle keyifli bir gün olmasını diliyorum. Artık havalar erken kararıyor zaten. Şu anda biraz bir sonbahar serinliği var. Bakalım neler yaşayacağız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsınız. Destek olmuş olursunuz bana bu anlamda. Şimdiden iyi seyirler dileyim. Bu noktaya kurulacağım. Burası diğer engebeli araziye göre biraz daha düz kalmış. Ve en azından toprağı görebiliyorum. Kazıkların nereye gireceğini görebiliyorum. Bu tarz otluk yerlerde bazen taş olabiliyor. Bu da çadırı kuracağınız yeri bayağı zorlaştırıyor. Kazıklar tabana girmiyor. Ama şu an zaten nemli bir toprak ve görebildiğim bir toprak, taşsız.
En garanti yer ve en kolay kurulabileceğim yer burası. Hemen buraya çadırı kuracağım.
Bugün tamamen doğal. Yerde yemek yapacağım, yerde yiyeceğim. Aslında bu doğallığın sebebi masayı unutmuş olmam. Koydum sanıyordum arabaya. Arabaya baktım yok. Böyle bir kilim vardı. Biraz daha görece toprak dışı bir yere serdim. Buraya ocağı koydum. Yine yemeğimi yapacağım tencerelerim burada. Hepsi bu çantada zaten. Bu çanta o yüzden çok kullanışlı. Bütün her şeyi buna koyabiliyorum. Bugün lavaş arası tavuk yapacağım. Böyle tavukları küp küp kesip ve onları da tavuk çeşnisiyle soslayıp minik bir dürüm yapmayı düşünüyorum. Sonra dürümden sonra bir çay yaparım. Hava kararmadan bir orman turu yapmak istiyorum. Birlikte bir ormana gideriz. Arka tarafları merak ediyorum. Ormanın içinde sonbahar renkleri var. Ormana daha çok gelmiş sanki sonbahar. Birlikte oraya bakarız.
Şimdi yemek işini bitirdim. Bayağı da doydum. Biraz hem yürüyüş yapmak için fazla yedim. Hem de biraz havanın açmasını bekledim. Şu an havada geldiğimden alakasız bir hava var. Şurada bulutlar kaldı. Onun dışında tam bulutlu olan yer açtı. Direkt önüm güneş artık. Ben de biraz yürüyüş yapacağım. Hatta birlikte yürüyeceğiz. Ama yürüyüş öncesi şunları toparlayacağım. Dağınık bırakmayacağım. Sadece çadırım kalsın. Zaten dönüşte biraz değil, hava kararmış olur. Şimdi güneş var ama bir saat sonra karanlık olacak. Artık kış aylarına doğru yaklaştık çünkü. Yaz gibi uzun değil geceler. Evet, şimdi fazlalıkları toparladım. Çadırı sade bir şekilde bıraktım. Şöyle arkamda. Küçük el kameramı aldım. Büyüğü arkamda hemen. Ona büyük zoom lensimi de taktım ki. Çünkü bu saatler artık yabanın dolaşma saatleri. Ne olur ne olmaz. Belki bir kayıt alırız. Daha önce aldık. Ben böyle çamurdan orman içine ilerlerken karanlıkta siz de yukarıyı görün. Köklerinin arasında böyle sapsarı parlayan farklı yapraktaki ağaçları görün ve güneşin sıcaklığını hissedin. Şimdi ben sizi hemen yukarı yollayayım. Ben de biraz orman içine dalayım. İşte yukarısı böyle. Bu yıl sıcaklıklar ülke genelinde o kadar yüksek seyrediyor ki. Normalde bu tarihlerde artık Kasım'ın ortasına geldik neredeyse. Kasım aylarında burada yaprak falan kalmıyordu. Kalanlar da böyle artık sarının da farklı bir tonuydu. Ama şimdi hala yeşil olanlar bile var. Sanki yeni Eylül sonu, Ekim gibi. Yani ormanlar bile tam soğumamış. Bu kritik. Yani hiç hoş bir şey değil. Ki her yıl sürekli bir önceki yılların rekorunu kırıyoruz. Bu kadar hızlı sürede bu kadar rekorların sürekli birbirini tekrardan kırması hiç hayırlı bir şey değil gerçekten. Şimdi ben biraz daha yukarı çıkıyorum.
Burada böyle bir kanal var. Bu büyük ihtimal çok büyük yağmur sularıyla açılmış. Hatta orman içi sel suları diyebilirim. Çok da derin, neredeyse 60 santimlik bir kanal oluşmuş. Yanlarında çünkü şöyle kırık dallar var. Kanalda bu şekilde. İşte sonbahar tam arkamda. Size bir göstereyim. Şöyle geçelim. Eğim çok fazla. O da çok çabuk yorulmamıza sebep oluyor. Evet. Burada yapraklar böyle. Orman içinde böyle iğne yapraklı olmayan geniş yapraklı ağaçlar bütün döngüye uyuyorlar. Çiçek açıyorlar, yaprak döküyorlar. Ama bu yukarıdaki büyükler buranın esas sahipleri. Onlar iğne yapraklı, 4 mevsim. İğne yapraklarıyla yeşilliğini koruyorlar. Bu şartlar için gelişebiliyorlar zaten. Ormanın içerisi çok büyük bir ses yalıtımı. Bu gördüğümüz çevremizdeki bütün ağaçlar sesimizi çok kısıtlı bir alana hapsediyor. O yüzden şu an bu konuşma sesim belki birkaç ağaçtan öteye geçemiyor. Bu da yaban hayvanlarıyla ani karşılaşma. Hem sizin korkmanız hem onu korkutmanız, onun da korkması anlamına geliyor. Bu tarz durumlar biraz tehlikeli. Yani çok yakın mesafeden bir yırtıcı bir yaban dostla karşılaşmak ona çok başka bir alternatif bırakmıyor. O yüzden olabildiğince daha yüksek sesli konuşup çıkarabildiğiniz kadar ses çıkarın. Sessizliğe gömülmeyin böyle yerlerde. Çünkü sessizlik kötü karşılaşmalar, kötü anlar bırakabilir. Özellikle bu mantar zamanları çok fazla yaşanıyor bu tarz olaylar. Ayılar da mantarı çok seviyor. İnsanlar da mantar arıyorlar. Böyle bir ormanda şu an ıssızlıkta, yani potansiyel bir karşılaşma. Şu görebiliyor musunuz? Böyle bir ormanın içindeyim. Yerlerde de mantarlar görüyorum. Burada ormanın içinde bir yol açılmış. Büyük ihtimal kütük kesmişler çok yıllar önce. Yolda kapanmamış. Ben de o yoldan biraz tırmanıyorum. Merak ettim nereye çıkacak diye. Az bir tırmanıp geri döneceğim. Zaten havada kararıyor. Çıktığım rotayı biliyorum. Bölgeye hakim olmak da en önemlisi. Çünkü bir iz kaybettiğinizde bu anlık modunuzu düşürüp daha çok paniklemenize neden oluyor. En azından bildiğiniz bir yerde daha özgüvenli gezersiniz. Ben buraları biliyorum. Hem Google Earth'ten çok detaylı araştırıyorum. Hem de artık buraya GLG'de tecrübem oluştu. Orman içine daldıkça sonbahar kendini gösterdi. Dışarıdan bakınca yemyeşil bir kılıf var. İçeriye girince renk değişti. Şuralarda sarı, turuncu. Bir 10-15 gün sonra bu sarı turuncular biraz daha koyu turuncu, kırmızıya doğru dönüşmeye başlar. Bir 10-15 gün sonra da bütün orman tabanı yapraklarla kaplanır. Bastığınız her yer çıtır çıtır yaprak sesi olur. Yeni yağmur yağdığı için o çıtırtı sesi yok. Bunların kuruması lazım rüzgarla. Böyle güzel sert bir
İnsanın dinç tutan bir soğuk var şu. Biraz daha ileriye bakıp geri döneceğim. Hava kararıyor çünkü. Biraz fazla açıldık çadırda. Her zaman önce güvenlik. Bir de şuradan bakacağım, sonra döneceğiz. İleride de çok bir şey yokmuş. Ağaçlar devrilmiş, yolu kapatmış. Dönüş yoluna geçtim ben de. İnerken ne kadar çıktığınız daha fazla gözünüze çarpıyor. Şöyle kanal var. Bu kanalı takip ettim mi? Bu kanal ileride sonlandı ama. Yavaş yavaş inelim. Yerde yapraklar var. Şuralarda. Üstü de ıslak. Taban da ıslak. Kızak gibi oluyor. O yüzden dikkatli ve ağır basmak lazım. Zaten nemli toprak. Bir de ağırlık varsa üstünüzde altınızdan yok oluyor. Aslında ellerinizin de boş olması lazım. Herhangi bir düşman da en azından yerde koruyabilirsiniz kendinizi de. Bende makine var. Riskli aslında. Hem makineyi kırabilirim. Düşerken makineyi koruma içgüdüm oluşacak çünkü. Elimi de sakatlayabilirim. O yüzden ekstra yavaş gidiyorum ve daha sağlam yan basıyorum. Evet, dönüş yolundayız. Çıkmışız bayağı. Böyle size anlatırken çevreyi ve hissettiklerimi, ne kadar ilerlediğimi farkına varmadım. Orman karanlıklaştı. Karşıda ama daha yüksek yamaçlara artık güneşin son ışığı vuruyor. Ben de onları orayı görene kadar iniyorum hala. Bulunduğum bölgede bolca ayı dışkısı gördüm. Ayılar çok gerçekten bu bölgede. Ayılar, vaşaklar, yani yaban hayvanlarının çok zengin olduğu bir bölgede yaşıyorum. Bir bölgede kamp yapıyorum. Eğer tedbirli olursanız ve buranın aslında onlara ait olduğunu kabullenirseniz bunu hissetmek çok da güzel. Evet, artık açıklığı gördüm, yaylanın ışığını gördüm. Ormanın karanlığı artık sonlandı burada. Büyük ihtimal gece burası buz tutacak. Yağan yağmur taneleri falan yaprakların üstünde öyle donacak. Açıklığa geldik. Bir de yürüdüğümüz yolun karanlığına bak. Çadır göründü. Artık dağları da günün son ışıkları vurmaya başladı. Geldiğimde şu an baktığınız yer sapsarı. Hem güneşin sarısı hem de çeşitli ağaçların sarı tondaki renkleriyle direkt göze çarpıyordu. Şimdi biraz daha böyle koyu tonlara doğru yaklaştı. Ben herhalde bir aşağıya dolaştıktan sonra artık hava iyice kararmış olur. Farklı istikamete doğru yürüyorum. Demin tırmanmıştık bayağı. Şimdi
Sanki çakal sesi duydum. Demin tırmanmıştık. Şimdi iniyoruz. Kuşburnu görüyorum sol tarafımda. Ve dalında görüyorum. Yenmemiş. Mantar bulmak o kadar güzel bir şey, keyifli bir şey ki. Bağımlılık yapıyor. Bir tane bile bulsanız, ya o gün bir tane bulma kotanız bile olsa ikincisi için hala ümidiniz oluyor. Böyle tuhaf bir şey. Bir de kimse bulamazken siz dolaştığınız yerde bulursanız gerçekten bir farkındalık olduğunu hissediyorsunuz. Baktım, bakındım ama göremedim. Belki bu yağmurlardan sonra ortaya çıkar. Şu an yok ama. Böyle ağaç tiplerine bakıyorum. Çünkü genelde ağaç tiplerinde oluyor ya da çalıların arasında oluyor. Ama ağaç tiplerindekini daha rahat görüyorum. Fazla ot yetişmediği için ağacın gövdesinin çevresinde yüzeyde parlıyor yani buradayım diye. Ama şu an herhangi bir şey yok. Kokusu var. Büyük ihtimal bir sürü mantar var. Görüyorum bir sürü mantar olduğunu. Ama bildiğim ve yenebileceğini bildiğim, evet aynı cümleye çıktı. Yenebileceğini bildiğim mantar yok. Farklı farklı mantarlar var. Onların kokusu var. Onun haricinde göremedim. Burayı da havalandırmış. Ya domuz ya ayı. Burası zaten sığınma yeri. Şöyle bakarsanız. Yani bir iki gün sonra gelseymişim. Belki. Ya da bir hafta sonra falan. Ama artık zaten sonbahar yağmurları gelir belki. Havanın dengesizliği bütün her şeyi etkiliyor. Değiştiriyor. Tekrar çadıra doğru çıkalım. Mantar bulsaydık ekstra güzel olurdu. Onu da diğer tencerede böyle kızartırdım. Olsun. Sonra bir daha geliriz mantar sezonu bitmeden. Çadıra doğru gidelim bakalım. Artık ben de yavaş yavaş çadıra geçeyim. Sizlerden bir ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz. Ben her cuma başıma bir şey gelmediği sürece ya tek başıma ya babamla doğa günlüklerimizi sizle paylaşıyor olacağız Mert Travel kanalında. Sizlerin de yapmasını istediğim tek şey abone olmanız, yorum yapmanız, beğenmeniz. Bunları tek tek okuyoruz, bakıyoruz. Mutlu ediyor. Etkileşim içine girmiş oluyoruz. Hem de bana ücretsiz bir şekilde destek olmuş oluyorsunuz. Evet, kuzgun araya girdi. Şimdi ben çadıra geçeyim. Yavaş yavaş. Ve videoyu burada sonlandırayım.